Maya ışıklarında bu programda Yegane Hanım'ın oğlunu anlatacağım sizlere. Yegane Hanım öğretmen. Kurtuluş Savaşı sırasında kimsesiz kalan kız çocuklarının öğretmenliğini yapıyor İstanbul'da Yegane Hanım. Ve biricik oğlu. Eşi onu terk edip gitmiş. Oğluyla birlikte Yegane Hanım. Oğluna da okulda çocuklara hazırlamış olduğu piyeslerde küçük küçük roller veriyor. Hatta oğluna bir piyeste çoban rolünü veriyor. Rol sırası çocuğa geldiğinde bir köşede çoban olarak uyuyup kalıyor. Sahnede onun ilk rolleri, belki ilk rolü çoban da o çocuğun, Yegane Hanım'ın oğlunun ve uyuduğu için kalkıp oynayamıyor. Herkes gülüyor ona. Sonra uyanınca apar topar bu sefer ne söyleyeceğini hatırlayamıyor. Ama Yegane Hanım'ın oğlunun kalbine tiyatro sevgisi girmişti bir kere. Gençliğinin geçtiği, ilk delikanlılık yıllarını yaşadığı Kuşdili Çayırı'nda arkadaşlarıyla kendince tiyatrolar oynuyor. Oyunlar sergiliyorlar, piyesler ve Devlet Konservatuarı tiyatro bölümüne öğrenci alınacak. Onlarca aday başvuruyor. Elemeler devam ediyor ve son final elemesine 5 delikanlı kalıyor. Onlardan biri Yegane Hanım'ın oğlu. Çok umutlu fakat sadece bir kişi alınıyor ve kaybediyor. Çalışmak zorunda. Gönlü kırılıyor Yegane Hanım'ın oğlunun. Zonguldak'a gidiyor. Zonguldak'ta maden mühendisleri mektebine kaydoluyor. Okulun kuralı gereği 3 ay madenlerde staj yapacak. Maden işçisi oluyor Yegane Hanım'ın oğlu. Oysa tiyatrocu olmak istiyordu. Tiyatro ışıkları çok uzak. Elinde madenci lambası. Ocaktan içeri giriyor. Ocağın tabelasında adı yazıyor. Üzülmez. Yegane Hanım'ın oğlu Zonguldak'ın ünlü Üzülmez Maden Ocağı'nda işçilik yapıyor. Sonra birkaç hafta sonra kente İstanbul Şehir Tiyatroları geliyor. Anadolu'da turneye çıkmış. Öğreniyor ki Yegane Hanım'ın oğlu burada Zonguldak'ta tiyatro var. Ve bütün topluyor arkadaşlarını. Hadi gelin tiyatroya gidelim. Hadi. Onlara da bilet aldırıyor ve oyunu seyrediyor. Seyrederken Yegane Hanım'ın oğlunun gözünden yaşlar dökülüyor. Yanında ustası Osman Usta. Öylece bakıyor ona. Oyun sonrası diyor ki, evlat, sana tiyatro yakışır. Ertesi gün yeniden geliyor, elbiselerini çıkarıyor, iş tulumunu giyiyor lacivert, madenci fenerini, lambasını eline alıyor. Tam ocağa girecekken Osman Usta karşısında. Dur, sen buraya ait değilsin. Sen İstanbul'a git. Sen tiyatrocu ol. Madeni biz çıkartırız. Kömür bizim işimiz. Sen tiyatrocu ol. Ve arkadaşlarından topladığı parayı ona veriyor. Bu seni idare eder biraz. Yegane Hanım'ın oğlu Zonguldak'tan İstanbul'a geri dönüyor. Ve kendince hiç vazgeçmeden tiyatrolarda oyunlar oynamaya başlıyor. Bir gün Yegane Hanım diyor ki, oğlum bir mektup geldi. Oku. Mektubu yazan Muhsin Ertuğrul. Yegane Hanım Muhsin Ertuğrul'a bir mektup göndermiş. Ve yanıt olarak Muhsin Ertuğrul şunu söylüyor. Anne sevgisinin destanı olan mektubunuzu defalarca okudum. Çocuğunuzu bekliyorum. Gelsin bana. Kendisini tanımak ve meşgul olmak istiyorum. Anne sevgisinin destanı olan mektubunuzu defalarca okudum. Yegane Hanım oğlunun durumunu bir mektupla Muhsin Ertuğrul'a bildiriyor ve Muhsin Ertuğrul bu güzel karşılığı veriyor. Anne sevgisi. Ve Yegane Hanım'ın oğlu elinde mektup Muhsin Ertuğrul'un kapısını çalıyor. Bir daha da o kapıdan hiç ayrılmıyor. Biz Yegane Hanım'ın oğlunu tiyatro sanatımızın büyük ustası Mücap Ofluoğlu olarak tanıyoruz. Sizlere anlattığım Zonguldak'taki Üzülmez Ocağı'nda da kömür çıkaran ve anne sevgisine hayranlığından dolayı Muhsin Ertuğrul'un tiyatromuza kazandırdığı Mücap Ofluoğlu'dur. Anneler günümüz kutlu olsun. Bu ülkenin anneleri hiç üzülmesin, hiç ağlamasın. Geldik bir Maya ışıklarının daha sonuna. Yarın yeniden birlikte olalım. Sürçülisan ettiysem
affola.